Tarih dediğimiz şey aslında nazik insanların kaleminden dökülen masallar değildir. Tarih, hırslıların taşa kazıdığı, fatihlerin kılıçlarıyla kırmızıya boyadığı ve ancak hayatta kalmayı başarabilenlerin fısıldadığı o soğuk gerçektir. Krallıkların yükselip çöktüğü o kanlı sahnede Plantagenet hanedanından daha gürültülü kükreyen, onlar kadar tutkuyla seven ama günün sonunda onlar kadar görkemli bir şekilde kendini yok eden başka bir aile daha gelmemiştir. Gözünüzde bir aile canlandırın. Baba, sanki damarlarında kan değil ateş dolaşan, hiç uyumayan, durmak nedir bilmeyen bir adam. İskoçya'nın sisli tepelerinden güneşin kavurduğu Pirenelere kadar uzanan devasa bir imparatorluğu tek başına kuran bir güç. Anne, tarihte eşine az rastlanır türden, başından iki farklı krallığın tacı geçmiş, kocasının bile gazabından çekindiği kudretli bir kadın. Ve oğullar, her biri o tacı ele geçirmek için kendi babalarını parçalamaya hazır birer aslan yavrusu. Anlatacaklarım 300 yıla yayılan devasa bir aile trajedisi. Taşların krallıklar olduğu, her hamlenin karanlıkta parlayan bir hançerle son bulabileceği ölümcül bir satranç oyunu bu. Hazırsanız başlıyoruz. Onlar İngiltere'yi yöneten Fransızlardı. Fransızca konuşan bu krallar tamamen kazara bugünkü İngiliz kimliğini şekillendirdiler. Bize Batı hukukunun temeli sayılan Magna Carta'yı bahşettiler. Ama bunu özgürlüklere inandıkları için yapmadılar. Bu içlerinden birinin başarısızlığı yüzünden baronların kılıcını boğazında hissetmesiyle mecburen atılmış bir imzaydı. İçlerinden biri Fransız tacının kendi başında daha şık duracağını düşündüğü için 100 yıldan fazla sürecek bir savaşı başlattı. Ve öldürecek Fransız kalmadığında tüm soylarını kurutacak vahşi bir iç savaşta birbirlerine saldırdılar. Bugünkü yolculuğumuz aslında bir hazine avı. Cevabını aradığımız tek bir büyük soru var. Böylesine olağanüstü bir enerjiye ve yeteneğe sahip bir hanedan, kendi mirasını kendi elleriyle boğmayı nasıl başardı? Bu sorunun cevabını bulmak için en başa, her şeyin başladığı o noktaya, hanedanın temeline hem büyüklüğün tohumlarını hem de yıkımın zehirli otlarını eken o taçlı adama dönmeliyiz. 12. yüzyılın ortalarına gidelim. İngiltere, kelimenin tam anlamıyla başarısız bir devletti. Neredeyse 20 yıldır şairlerin anarşi olarak adlandırdığı korkunç bir iç savaş krallığı paramparça etmişti. Dönemin bir tarihçisinin o günleri anlatırken dediği gibi, o zamanlar İsa ve azizleri uykudaydı. Savaş lordları yasa dışı kaleler inşa ediyor, kendi paralarını basıyor ve halka dehşet saçıyordu. İngiltere tacı, birbiriyle savaşan kuzenler arasında elden ele dolaşan kanlı bir süs eşyasından farksızdı. Millet diz çökmüş, kendi kendine açtığı yaralardan kan kaybediyor ve kendilerini kurtaracak bir efendi, herhangi bir efendi için dua ediyordu. Ve tam o anda Manş denizinin ötesinden bir fırtına koptu. Adı Henry Plantagenet'ti. Biz onu tarihte 2. Henry olarak tanıyacağız. Henüz 21 yaşındaydı ama şimdiden siyasi bir deve dönüşmüştü. Doğuştan Normandiya dükü ve Anjou kontuydu. Kılıcının gücüyle otoritesini çoktan kanıtlamıştı. Üstelik Orta Çağ'ın en parlak evliliğini yaparak hem bir kraliçe hem de muazzam bir toprak elde etmişti. Karısı Fransa kralının eski eşi efsanevi Akıtanyalı Eleanor'du. Bu evlilikle birlikte Güneybatı Fransa'dan İspanya sınırına kadar uzanan devasa topraklar Henry'nin kontrolüne geçmişti. Henry, 1153 yılında tahtı ele geçirmek için İngiltere'ye ayak bastığında sıradan bir taht talibi değildi. O, portföyüne parçalanmış bir ada krallığını da eklemeye gelen uluslararası bir mülk kralıydı. Daha sonra Anjou İmparatorluğu olarak anılacak olan krallığı aslında tek bir ülke değildi. Bu, Henry'nin kişisel toprak koleksiyonuydu ve o, bu devasa yapının hiperaktif yöneticisiydi. Henry'nin asla oturmadığı söylenirdi. İçinde sanki şeytani bir enerji vardı. Sürekli hareket halindeydi. İdari bir kasırga gibi esti. Yasa dışı inşa edilen o kaleleri yerle bir etti. Ülke genelinde geçerli tek bir para birimi kurdu. Hakimleri ülkenin dört bir yanına göndererek kralın adaletini sadece güçlüler için değil, herkes için erişilebilir kıldı. İşte bu
bugün bildiğimiz İngiliz ortak hukukunun doğuşuydu. Soyut teorilere değil, emsal kararlara ve kraliyet otoritesine dayalı o kadar sağlam bir sistemdi ki, yüzyıllar sonra dünyanın dört bir yanına ihraç edilecekti. Henry, kanunsuzluktan kırılan bir harabeyi Avrupa'nın en iyi yönetilen krallığına dönüştürdü. O bir doğa gücüydü. Düzeni yeniden kuran, yeni ülkesini karanlık çağlardan çekip merkezi bir devletin ışığına sürükleyen bir kraldı. Ancak unutmayın, bir krallığı şekillendiren o aynı ateş, kralını ve daha da korkuncu kendi ailesini de yakıp kül edebilir. Ülkeyi ve kanunları kontrol eden bir kral güçlüdür. Ama hırsı bununla sınırlı kalmayıp, ulusunun ruhunu da kontrol etmek isteyen bir kral. İşte o mutlak gücün peşindedir. Ve bu, Henry'nin nihai amacıydı. Henry'nin mutlak güce ulaşması için yapması gereken son bir hamle kalmıştı. Kendisinden daha yüksek bir otoriteye sahip olduğunu iddia eden tek kurumu, yani kiliseyi evcilleştirmeliydi. Henry'nin planı tam bir siyasi dehaydı. Ya da en azından o öyle sanıyordu. İngiltere'deki en yüksek dini makam olan Canterbury Başpiskoposluğuna kendi sözünden çıkmayacak birini atayacaktı. Bu iş için en uygun aday ise en yakın arkadaşı, hayatı seven, zeki ve eğlence düşkünü şansölyesi Thomas Becket'ten başkası değildi. Kral ve şansölye. Onlar efsanevi bir dostluğa sahipti. İngiltere'yi birlikte yöneten ayrılmaz bir ikiliydiler. Henry, dostu Becket'i kiliseyi kraliyet iradesine boyun eğdirecek sadık bir hizmetkar olarak görüyordu. Bu yüzden 1162 yılında onu başpiskopos yaptı. Ancak bu, Henry'nin hayatında yaptığı en büyük hata olacaktı. Çünkü Thomas Becket, o makama geçer geçmez mucizevi bir dönüşüm geçirdi. O ipekler giyen, kaliteli şaraplar içen adam gitti. Yerine cübbesinin altına kaba kıldan gömlekler giyen bir çilekeş geldi. Kralın adamı bir anda Tanrı'nın adamı olmuştu. Yeni rolünü bir müminin sarsılmaz coşkusuyla benimsedi. Şansölyelikten istifa etti ve kralın kilise üzerindeki kontrol girişimlerinin her birine tek tek karşı çıktı. O sıkı dostluk, tüm Avrupa'yı hayrete düşüren acı bir rekabete dönüştü. Bu, yasal belgeler üzerinden yürütülen bir soğuk savaştı. Ve bu savaş, 1170 yılının o dondurucu Aralık akşamında doruk noktasına ulaştı. Normandiya'da bulunan Henry, Becket'in son meydan okumasını duyduğunda öfkeden deliye döndü. Sarayının önünde tarihe geçecek o hayal kırıklığı çığlığını attı. Evimde besleyip büyüttüğüm bu sefil hainler, efendilerinin soylu olmayan bir katip tarafından böylesine aşağılanmasına nasıl izin verirler? Bazı kaynaklar bu sözü daha ürpertici bir şekilde hatırlar. Beni bu asi rahipten kurtaracak kimse yok mu? Bu aslında sınırlarına kadar zorlanmış bir kralın öfke patlamasıydı. Doğrudan bir emir değildi. Ancak kralın öfkesini emir telakki eden 4 şövalye hemen yola koyuldu. Canterbury'e gittiler. Katedrali bastılar ve Thomas Becket'i kendi evinin merdivenlerinde sunağın hemen önünde vahşice katlettiler. Bir anda siyasi bir rakip kutsal bir şehide dönüştü. Tepki korkunçtu. Avrupa'nın efendisi olan Henry, hayatının en büyük aşağılanmasını yaşadı. Becket'in mezarı başında rahipler tarafından kırbaçlanmak üzere Canterbury sokaklarında yalın ayak yürümek zorunda kaldı. Evet, Henry hukuki tartışmayı kazanmıştı belki ama ahlaki savaşı kaybetmişti. Yine de Henry'nin mirası için en büyük tehdit, şehit bir rahip, papa ya da Fransa kralı değildi. En büyük tehdit, her akşam kendi sofrasında yemek yiyordu. Eşi, o boyun eğmez Akitanyalı Eleanor, kocasının sadakatsizliklerinden ve siyaseten ikinci plana atılmaktan artık bıkmıştı. Ve hayatta kalan 4 oğlu vardı. Henry, Richard, Geoffrey ve en küçükleri, babasının gözdesi topraksız John. Halk arasında bu çocuklar şeytanın soyu olarak biliniyordu. Henry'nin bir baba olarak başarısızlığı, bir kral olarak başarısının tam tersiydi. O dahi bir yöneticiydi ama yetki devretmeyi bilmezdi. Kontrolü asla bırakamazdı. Oğullarına muhteşem unvanlar verdi ama onlara asla gerçek bir güç tanımadı. Onlara mesleğin aletlerine dokunması yasaklanan çıraklar muamelesi yaptı. Kendi hırslarıyla beslenen ve o kinci anneleri tarafından ustaca manipüle edilen çocuklar,
Zamanla babalarını bir ataerkil figür olarak değil, yollarını tıkayan bir tiran olarak görmeye başladılar. Ve 1173'te akıl almaz bir şey oldu. Şeytanın soyundan gelenler, anneleriyle ittifak kurarak arkalarına Fransa kralını, İskoçya kralını ve imparatorluk baronlarının yarısını alıp kendi babalarına karşı büyük bir isyan başlattılar. Bu uluslararası bir savaşa dönüşen devasa bir aile kavgasıydı. Yaşlı aslan bizzat kendi yavruları tarafından kuşatılmıştı. Ama henüz işi bitmemişti. Kendisini tanımlayan o vahşi enerjiyle II. Henry isyanı ezdi geçti. Oğullarını affetti. Bu daha sonra çok pişman olacağı bir merhamet gösterisiydi. Ama karısını affetmedi. Eleanor ev hapsine alındı ve 15 yıl boyunca kafeste bekleyen bir aslan gibi orada tutuldu. Savaş bitmişti ama barış özünde çürümüş bir haldeydi. Aile sonsuza dek parçalanmıştı. Henry'nin saltanatının son 10 yılı bir iktidar süreci değil, yavaş ve acı verici bir kanamaydı. Fırsat kollayan oğullar durmadı. Varisi genç kral Henry, babasına karşı ikinci kez isyan halindeyken hastalanıp öldü. Diğer oğlu Geoffrey, ihanetlerle dolu hayatına uygun bir şekilde bir turnuvada ezilerek can verdi. Ancak son ölümcül darbe geriye kalanlardan gelecekti. Muhteşem savaşçı oğlu Richard, babasının ölümcül düşmanı Fransa kralı Philip ile ittifak kurdu. Birlikte yaşlı krala savaş açtılar. Onu köşeye sıkıştırdılar ve aşağılayıcı bir barışa zorladılar. Ateşler içinde yanan, ruhu kırılmış hasta Henry kalesine götürüldü. Richard'la birlikte kendisine kumpas kuran o hainlerin listesini görmek istedi. Listenin en başına baktı. Okuduğu ilk isim, en küçük ve en çok sevdiği oğlu John'un ismiydi. İşte son darbe buydu. Aforoz edilmeye, isyana, dostunun ölümüne dayanan o yaşlı aslan yüreği bu ihanetle paramparça oldu. Söylendiğine göre yüzünü duvara çevirip şöyle mırıldandı. Şimdi dünya kendi yolunda gitsin. Artık hiçbir şey umurumda değil. Son nefesini verirken kral olmaları için yetiştirdiği oğullarını lanetlediği duyuldu. Tarih kitaplarına fısıldadığı son sözler nihai yenilgisinin bir kanıtıydı. Yazıklar olsun fethedilmiş bir krala. Peki II. Henry'nin mirası nedir? Destansı boyutlarda bir paradokstur. Modern devletin mimarı, ortak hukukun babası, kaostan düzen yaratan devasa bir hükümdar. Ancak kendi evinin temelleri kum üzerine kurulmuştu. Öylesine muazzam bir güç yaratmıştı ki kendi oğulları bile bu cazibeye kapıldı. İngiltere'yi kazanmıştı ama ailesini kaybetmişti. Bir krallık kurmuştu ama hanedanını daha başlamadan yıkmıştı. Büyük kral öldü. İmparatorluğun merkezi İngiltere tahtı artık boş ve onu mezara sürükleyen oğullarına kalmış durumda. Biri tarihe aslan yürekli olarak geçecek, altın bir savaşçı, bir haçlı ikonu ve şair olan Richard. Ancak o İngiltere'ye sadece para kaynağı olarak bakan, ülkesine duygusal bağı olmayan bir kral. Perde arkasında bekleyen diğeri ise aslan inindeki gelincik John. Her zaman tetikte, her zaman entrikacı, o hain gözde. Tek bir adamın insanüstü iradesiyle ayakta duran bu imparatorluk, işinden nefret eden bir kahraman ve ona ihanet etmeye hazır bir kötü adam tarafından devralındığında hayatta kalabilir mi? Aslan yavruları artık yaşlı aslanın kafesinden çıktı. Eğer II. Henry işkolik bir yönetici ise, varisi aslan yürekli Richard, şirketi miras alan ama sadece fotoğraf çekimlerinde ortaya çıkan o ünlü süperstardı. Richard, masal kitaplarındaki şövalyelerin vücut bulmuş haliydi. Uzun boylu, yakışıklı, korkusuz ve zarif. Kendi çağında bir efsaneydi. Tek sorun İngiltere kralı olmakla hiç ilgilenmemesiydi. Richard için İngiltere bir ev değildi. Orası sadece bir bankaydı. Tek gerçek tutkusu olan o kutsal savaş işini finanse etmek için kullanacağı zengin bir hesap cüzdanıydı. Tacı takar takmaz yaptığı ilk iş yasaları değiştirmek ya da halkı dinlemek olmadı. İngiliz tarihinin en büyük garaj satışını düzenlemek oldu. Nakit paraya muhtaç bir adamın çaresiz ama kararlı hırsıyla ülkenin en değerli varlıklarını birer birer elden çıkardı. Kaleleri, beylikleri ve devletin en yüksek makamlarını açık artırmayla en yüksek teklifi verene sattı. Hatta o kadar ileri gitti ki
şu ünlü sözü bile söyledi. Eğer alıcı bulabilseydim, Londra'yı bile satardım. Tüm bu çılgınlık ne içindi biliyor musunuz? Dönemin ünlüler karması sayılabilecek bir kadroyla büyük rakibi Fransa Kralı II. Philip'le birlikte çıkacağı 3. Haçlı Seferi'ni finanse etmek için ve hazineyi tam takır bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. 10 yıllık saltanatında aslan yürekli Richard, kendi ülkesi İngiltere topraklarında toplamda sadece 6 ay geçirdi. Evet, yanlış duymadınız, sadece 6 ay. Krallığını, yani para kaynağını, yurt dışındaki şanının yurt içindeki gücünü koruyacağından emin bir şekilde bir naipler komitesine emanet etti. Ancak unuttuğu biri vardı. O gücü dünyadaki herkesten daha çok isteyen kişi, küçük kardeşi John. John, küçük kardeş sendromunun kanlı canlı örneğiydi. Tüm hayatını muhteşem abisi Richard'ın gölgesinde geçirmişti. Richard annesinin gözbebeğiyken John babasının favorisiydi. Ama bu favorilik durumu bile alay konusuydu. Babası başlangıçta ona verecek toprak bulamadığı için lakabı Topraksız John, yani John Lackland olmuştu. John'un hırsı boldu ama abisinin o karizması ya da askeri cazibesi onda yoktu. O bir entrikacıydı, bir düzenbazdı. Her gölgede bir komplo görüyordu çünkü kendisi de o gölgelerin içinde yaşıyordu. Richard uzaklarda kahramanlık yaparken John fırsatını buldu. Huzursuz baronların ve en tehlikelisi abisinin rakibi Fransa Kralı Philip'in kulağına zehirli sözler fısıldayarak bir entrika ağı örmeye başladı. Richard zorluklarla dolu seferinden dönerken John harekete geçti. Krallığın kontrolünü ele geçirmeye ve kendisini meşru varis ilan etmeye çalıştı. Kahraman kralı tarafından terk edilen krallık şimdi evde bekleyen Akbaba tarafından parçalanıyordu. Richard kutsal topraklarda muhteşemdi. Parlak bir taktikçiydi. Kılıcı elinde en ön saflarda savaşan ilham verici bir komutandı. Kritik liman kenti Akka'yı ele geçirdi ve efsanevi Selahaddin Eyyubi'yi açık savaşta yendi. İki ezeli düşman arasında karşılıklı saygıya dayanan tuhaf bir dostluk doğdu. Anlatılanlara göre Selahaddin, İngiliz kralı ateşlendiğinde onu serinletmek için dağlardan kar ve taze meyve bile göndermişti. Ancak savaş meydanındaki o parlak zeka, diplomasi masasında tam bir felakete dönüşüyordu. Richard müttefiklerine, özellikle de sancağını yırtıp hendeye attığı Avusturya düküne kayıtsızca hakaret ediyordu. Muharebeleri kazandı ama savaşı kazanamadı. Kudüs ulaşılamaz kaldı. Haçlı Seferi halkla ilişkiler açısından bir zaferdi belki ama stratejik olarak tam bir fiyaskoydu. Eve dönüş yolculuğu ise kaderini mühürledi. Gemisi batınca kılık değiştirerek yeni düşmanı Avusturyalıların topraklarından geçmek zorunda kaldı ama yakalandı. Hakarete uğrayan dük, esirini efendisi Kutsal Roma İmparatoruna sattı ve tarihin en pahalı fidye pazarlığı başladı. Kralın özgürlüğü için dudak uçuklatan 150.000 mark talep edildi. Bu, İngiltere'nin yıllık gelirinin 3 katıydı. İngiltere'de ise John'un başaramadığı bir şey vardı. Gaspçı kardeş ülkeyi kurutmak pahasına kiliselerden köylülere kadar herkese ezici vergiler koyarak yok etmek istediği abisini geri satın almak zorunda kaldı. Richard döndüğünde hain kardeşini "o sadece bir çocuk" diyerek affetti. Ama İngiltere artık onun için bir cazibe merkezi değildi. Asıl düşmanı Philip'le savaşmak ve çok sevdiği o Fransız topraklarını savunmak için tekrar Fransa'ya gitti. Ve orada 1199'da büyük aslan yürekli Richard'ın hikayesi bir kükremeyle değil bir iniltiyle sona erdi. Büyük bir meydan savaşında değil, kuşattığı önemsiz bir kalede bir çocuk tarafından atılan okla vuruldu ve yarası kangren olunca öldü. Böylece taç John'a geçti. Entrikacı, başarısız çocuk artık kraldı ve dünyaya bir imparatorluğun nasıl kaybedileceğine dair ustalık dersi verecekti. Kanalın karşı kıyısında ise sabırlı, kurnaz bir siyasi örümcek olan Fransa kralı II. Philip bekliyordu. Savaş meydanında Richard'la boy ölçüşemezdi ama John'un çok daha kolay bir lokma olduğunu biliyordu. Philip, feodal hukuku bir silah gibi kullandı. John, Normandiya dükü olarak teknik olarak Philip'in vasalıydı. John bir hata yapıp feodal yeminini bozunca Philip'in eline mükemmel bir yasal bahane geçti.
ve Anjou İmparatorluğu'nun o devasa toprakları birer birer düştü. Hanedanın kalbi Normandiya kaybedildi. Babasının ömür boyu uğraşıp kurduğu imparatorluğu John, 5 yıldan kısa bir sürede yerle bir etti. Topraksız lakabı artık gerçekleşmiş acı bir kehanetti. Yenilmiş ve aşağılanmış olarak İngiltere'ye dönen John, köşeye sıkışan her tiranın yaptığını yaptı. Zulmünü kendi halkına yöneltti. Yurt dışında savaş kazanamıyorsa kendi halkının cüzdanına savaş açacaktı. Önce kiliseye saldırdı. Papa'yla kavgaya tutuştu. Sonuç? Papa dönemin nükleer silahına eşdeğer bir ceza verdi. Aforoz. 6 yıl boyunca İngiltere manevi bir tecrit yaşadı. Kilise çanları sustu. Ölüler gömülemedi. Bebekler vaftiz edilemedi. Orta Çağ insanı için bu, cehennemin yeryüzündeki şubesiydi. Halkının ruhunu tehlikeye atan John, sonra baronlarına yöneldi. Çok paraya ihtiyacı vardı. Askerlik yapmayanlardan aldığı vergileri artırdı. Soylu dulları en çok parayı verene sattı. Hayali suçlardan cezalar kesti. O artık bir kral değil, tahtta oturan bir gangsterdi. Ve sonunda 1215'te bardak taştı. İngiltere'nin en güçlü baronları isyan bayrağını çekti. John'u Runnymede denilen o sulak çayırda köşeye sıkıştırdılar. Ama onun canını istemediler. İmzasını istediler. Ona tarihe Magna Carta, yani büyük ferman olarak geçecek bir talep listesi sundular. Açık konuşalım, Magna Carta bugün sandığımız gibi evrensel insan haklarının o görkemli bildirgesi değildi. Bu, seçkinler için yazılmış, son derece bencil ve pratik bir menfaat listesiydi. Miras vergileri, balıkçılık hakları gibi konuları içeriyordu. Ama o 63 maddenin içinde bir devrimin tohumları gizliydi. Bir madde diyordu ki, hiçbir özgür insan yasalar dışında hapsedilemez. Ve en önemlisi, kralı denetleyecek 25 kişilik bir baron konseyi kuruldu. Verilen mesaj yer yerinden oynatacak cinstendi. Kral kanunun üstünde değildir. Her şeye gücü yeten 2. Henry'nin torunu için bu ölümden beter bir aşağılanmaydı. Güç artık Tanrı'dan gelen bir hediye değil, bir sözleşmeydi. John imzayı attı ama uymaya hiç niyeti yoktu. Hemen Papa'dan destek alıp iç savaşı daha da körükledi. Ancak sonunu göremedi. 1216'da şeftali ve elma şarabından oluşan oburca bir ziyafetin ardından hastalanıp öldü. Arkasında kaos içinde bir krallık bıraktı. Richard bir efsane ve boş bir kasa bırakmıştı. John ise tam bir felaket enkazı. Ancak bu enkazın altında bir kralın bile yasalara uyması gerektiği fikri filizlenmişti. Plantagenetler dibe vurmuştu. Büyük imparatorluk artık bir hayaldi. Tacın otoritesi paramparça olmuştu. Peki bir hanedan böylesine mutlak bir çöküşten nasıl geri dönebilirdi? John'un 9 yaşındaki oğlu 3. Henry tahta geçtiğinde elinde sadece bir iç savaş ve Magna Carta'nın o zehirli kadehi vardı. Hayatta kalmak için Plantagenetlerin artık sadece savaşçı bir krala değil, bir yasa koyucuya, bir inşaatçıya ihtiyacı vardı. 3. Henry'nin saltanatı tam 56 yıl sürdü. İngiliz tarihinin en uzun ama en vasat dönemlerinden biriydi bu. O, ataları gibi bir savaşçı değildi. Zarif zevkleri olan bir sanat aşığıydı. En büyük mirası Westminster Abbey'in o muhteşem gotik inşası oldu. İyi bir eş, şefkatli bir babaydı. Başka bir meslekte harika bir adam olabilirdi ama kral olarak tam bir felaketti. Babasının hatalarını tekrarladı. Yabancı gözdelerine topraklar dağıttı. Başarısız seferlere paralar harcadı. Zayıflığı bir güç boşluğu yarattı ve bu boşluğu kralın öz kayınbiraderi Simon de Montfort doldurdu. De Montfort radikal bir isyan başlattı ve kralı esir aldı. Desteği artırmak için sadece soyluları değil, şövalyeleri ve ilk kez kasabalıları da bir konseye çağırdı. Bu henüz bir demokrasi değildi ama bu bir parlamentoydu. İngiliz devletinin bir diğer temel taşı, kraliyet bilgeliğinden değil, kraliyet beceriksizliğine karşı isyandan doğmuştu. İşte tüm bu kaosun ortasında Henry'nin oğlu Edward şekillendi. O, bir kral zayıf ve dindar olduğunda neler yaşandığını bizzat görerek büyüdü.
Derslerini kütüphanede değil, 1265'te Evesham savaş alanında isyancı ordusunu ezip de Montfort'un cesedini parçalatırken öğrendi. Edward yeni tür bir plantagenetti. Yaşına göre çok uzundu. Bu yüzden ona uzun bacaklı diyorlardı. Öfkeli bir mizacı vardı ama bu öfkeyi soğuk, hesaplı ve amansız bir hırsa dönüştürmeyi başarmıştı. Haçlı Seferi'nde savaş sanatlarını ilmek ilmek öğrenirken babasının ölüm haberini aldı. Ama İngiltere'ye dönmek için hiç acele etmedi. İtalya ve Fransa'da yavaş ve metodik bir yolculuk yaptı. Bu geri dönüş tam 2 yıl sürdü. Neden mi? Çünkü o sadece bir kral olarak dönmek istemiyordu. Yönetim yöntemlerini gözlemledi. Kıta topraklarını güvence altına aldı. Ve nihayet İngiltere'ye ayak bastığında o artık sadece bir varis değildi. Korkunç derecede net bir vizyona sahip bir kanun koyucu ve bir fatihti. Tacın mutlak otoritesini yeniden tesis edecek, iradesini ya kanunla ya da kılıçla tüm Britanya adasına dayatacaktı. İyi niyetli amatörlerin devri kapanmıştı. Artık sahne profesyonel tiranlarındı. Edward'ın ilk hedefi Galler oldu. Galli prensler o sisli dağların ardında yüzyıllardır İngiliz krallarının baş belasıydı. Ama Edward geçici bir teslimiyetle ilgilenmiyordu. O tam bir asimilasyon istiyordu. Galler fethi tek bir görkemli savaşla değil, bir kültürün yavaş, sistematik ve acımasızca ezilmesiyle gerçekleşti. Askerlerle savaştı ama asıl zaferini taş ve harçla kazandı. Avrupa'nın gördüğü en gelişmiş, en korkutucu kaleler zincirini inşa etti. Caernarfon, Conwy, Harlech, Beaumaris. Bunlar sadece birer kale değildi. Bunlar Snowdonia'nın boynuna geçirilmiş devasa taş boyunduruklardı. İngiliz gücünün asla bitmeyecek bir işgalin sembolleriydi. Edward'ın bu demir halkası içinde Galler'in bağımsızlığı boğuldu. Son ve en büyük sembolik hakaretini ise 1301'de yaptı. Caernarfon Kalesi'nde doğan bebek oğlunu Galler Prensi ilan etti. O günden beri İngiliz tahtının varisi bu ünvanı taşır. Edward sadece bir halkı fethetmekle kalmamış, onların geleceğini de çalmıştı. Galler'i ezdikten sonra soğuk bakışlarını kuzeye, İskoçya'ya çevirdi. Burada silahı kılıç değil kanundu. İskoç tahtı boştu ve soylular büyük dava denilen bir krizin içindeydi. 13 farklı kişi tahtta hak iddia ediyordu. İskoç soyluları ölümcül bir hata yaparak hukuk zekasıyla ünlü 1. Edward'ı hakem olması için davet ettiler. Bu kurdu kümese bekçi yapmaktan farksızdı. Edward kabul etti ama tek bir şartla. Onu İskoçya'nın feodal efendisi olarak tanıyacaklardı. Çaresiz kalan soylular kabul etti. Edward tek bir ok bile atmadan koca bir krallığı yasal olarak ilhak etmişti. Tahta zayıf bir aday olan John Balliol'u kukla gibi oturttu ve iplerin kimin elinde olduğunu herkese gösterdi. Ama İskoçlar, Galliler gibi değildi. Direniş, William Wallace adında sıradan bir şövalyede vücut buldu. İngilizlere karşı yürüttüğü gerilla savaşı bir efsaneye dönüştü. Edward, Wallace'ı Londra'da korkunç bir şekilde idam ettirerek bu efsaneyi söndürdüğünü sandı. Ama direniş ruhu ölmedi. Robert the Bruce adında yeni bir şampiyon ortaya çıktı. Bruce baş rakibini bir kilisede öldürdü ve kendini İskoç kralı ilan ederek bağımsızlık ateşini yeniden yaktı. Bu Edward için sadece bir isyan değil, bir küfürdü. İskoçya projesi artık yasal bir süreçten çıkıp kişisel bir intikam savaşına dönmüştü. Askeri makinesinin tüm gücünü kuzeye saldı. İskoçların çekici lakabını kazandı. Seferleri acımasızdı. Berwick garnizonunu katletti. İskoç krallarının kutsal taç giyme taşı olan Scone taşını çalıp Westminster'a getirdi. Bu artık siyaset değildi, bir saplantıydı. 1. Edward'ın mirası iki zıt mürekkeple yazılmıştır. Hukukun siyah mürekkebi ve kanın kırmızı mürekkebi. İngiltere'de o bir İngiliz Justinian'iydi. Mülkiyet yasalarını düzenleyen, devlet mekanizmasını modernize eden dahi bir yasa koyucuydu. Ancak sınırların ötesinde o bir yıkıcıydı. Galler ve İskoçya savaşlarının maliyeti tacı iflasın eşiğine getirdi ve yüzyıllar sürecek bir nefretin tohumlarını ekti. Britanya adasını birleştirmek istedi ama şiddetle parçaladı.
Sonu hayatının mükemmel bir özetiydi. 1307'de yaşlı ve hasta olmasına rağmen İskoç takıntısıyla yanıp tutuşan bu adam, Robert the Bruce'u ezmek için son kez kuzeye yürüdü. İskoç sınırının hemen güneyinde, küçük bir köyde, gözleri o asla tam olarak fethedemediği topraklara dikili halde öldü. Ölüm döşeğinde oğluna, gelecekteki 2. Edward'a korkunç bir yemin ettirdi. Kemiklerini kaynatıp etinden ayıracak ve İskoçlara karşı yapılan her seferde ordunun başında taşıyacaktı. İskoçya boyun eğene kadar cesedi gömülmeyecekti. Bu, saplantılı bir kralın son emriydi. Oğluna Avrupa'nın en güçlü tacını bıraktı. Ama yanında boş bir hazine, kin dolu bir soylular sınıfı ve kazanılamaz bir savaş hediyeti teselli etti. Ona demirden dövülmüş bir krallık bıraktı. Bir aslan öldü ve taht, her yönüyle onun tam zıttı olan oğluna geçti. Yeni kral 2. Edward'ın babasının savaşlarıyla, yasalarıyla hiç ilgisi yoktu. O fetih değil, sevgiye susamış bir adamdı. Ve bu sevgiyi, başta mütevazı bir şövalye olan Piers Gaveston olmak üzere erkek gözdelerinde aradı. Demirden bir krallık, ipeyi seven bir adama kaldığında ne olur? Savaşla sertleşmiş o baronlar, kralın unvanları ve zenginlikleri kişisel dostlarına yağdırdığını gördüğünde ne yapar? Büyük fetih makinesi, sarsılarak durmak ve muhteşem bir şekilde parçalanmak üzereydi. 2. Edward, babasına verdiği yemini hemen bozdu. Kemikleri İskoçya'ya taşımak yerine gömdürdü ve sürgündeki sevgilisi Gaveston'ı geri çağırdı. Gaveston zeki ve kibirliydi. Kral ona kraliyet ailesine ait Cornwall kontu unvanını verdi. Krallık için kan dökmüş baronlar, bu soysuz adamın onlara tepeden bakmasını tiksintiyle izledi. Bu kötü bir siyasetten öte kişisel bir hakaretti ve kaçınılmaz son geldi. Baronlar isyan etti. Gaveston'ı yakalayıp idam ettiler. Edward için bu affedilemez bir ihanetti. Ama aşağılanması bitmemişti. Robert the Bruce, İskoçya'yı geri alıyordu. 1314'te Edward, büyük bir orduyla kuzeye gitti. Bannockburn Muharebesi'nde o devasa İngiliz ordusu, taktik dehası İskoçlar tarafından yok edildi. İngiliz tarihinin en utanç verici yenilgisiydi bu. Edward'ın büyük savaş makinesi bizzat oğlu tarafından hurdaya çevrilmişti. Trajedinin son perdesini ise karısı, Fransa'nın dişi kurdu, Isabella yazdı. Kocası tarafından ihmal edilen kraliçe, Fransa'da sürgündeki İngiliz baronu Roger Mortimer'la sevgili oldu. Birlikte bir ordu toplayıp İngiltere'ye çıktılar. Krallık Edward'ın felaket yönetiminden bıkmıştı. Herkes onların sancağı altında toplandı. 2. Edward tahttan indirildi ve hapse atıldı. Sonu korkunçtu. Söylentilere göre doğal olmayan davranışlarını cezalandırmak için kızgın bir demir çubukla vahşice öldürüldü. Isabella ve aşığı Mortimer bir süre ülkeyi yönetti. Ama tahta geçirdikleri çocuğu 17 yaşındaki 3. Edward'ı hafife aldılar. Onun damarlarındaki Plantagenet kanını unuttular. Genç Edward bir gece baskınıyla Mortimer'ı yakalayıp astırdı. Annesini de ev hapsine aldı. Yavru aslan artık büyümüştü. 3. Edward sadece bir kral değil bir şovmendi. Babasının utancını silmek ve soylularını birleştirmek için büyük bir hedefe ihtiyacı vardı. Gözünü Manş'ın ötesine, Fransa'ya dikti. Annesi Isabella üzerinden Fransa tahtında hak iddia etti. Bu, hanedan tarihinin en büyük kumarıydı. Yüzyıl savaşları başlamıştı ve bunu askeri bir devrim izledi. Fransız ordusu ağır zırhlı şövalyelerden oluşan hantal bir güçtü. İngilizler ise profesyoneldi ve gizli bir silahları vardı. Uzun yay. Dakikada 12 ok atabilen, zırh delen bir ölüm makinesi. Crécy ve Poitiers muharebelerinde Fransız şövalyeleri İngiliz ok yağmuru altında katledildi. Hatta Fransa kralını esir aldılar. Bu Avrupa satranç tahtasında bir mattı. Edward ve oğlu Kara Prens zaferin zirvesindeydi. Ganimetlerle zenginleşen İngiltere kendinden geçmişti. Plantagenet aslanı en büyük rakibinin etini yiyordu. Ama güneş sonsuza dek tepede kalmaz. 3. Edward'ın o altın çağı yavaş yavaş gri bir alacakaranlığa döndü. Kral yaşlandı, metreslerinin elinde oyuncak oldu.
Fransa'da savaş bir bataklığa dönüştü. Fransızlar meydan savaşı yerine gerilla taktikleriyle topraklarını geri aldılar. Ve 1376'da en büyük darbe geldi. Büyük kahraman Kara Prens hastalıktan öldü. Şanlı çağ bir patlamayla değil, bir öksürükle sona erdi. Tahtın varisi olarak geriye 9 yaşında bir çocuk Richard kaldı. 3. Edward ölürken geride sadece sönmekte olan bir savaş değil, çok daha tehlikeli bir miras bıraktı. Savaşları sürdürmek için oğullarına devasa güçler ve dükalıklar vermişti. Clarence, Lancaster, York ve Gloucester dükleri. Bu süper soylular artık tahtın sadece destekçisi değil, potansiyel rakipleriydi. Edward rüzgarı ekmişti. Torunu 2. Richard ise fırtınayı biçecekti. Büyük hanedandaki ilk çatlaklar artık görünür hale geliyordu. Güller Savaşı yaklaşıyordu ama önce bir kralın düşmesi gerekiyordu. 2. Richard, aslanların gölgesinde büyüdü ama bir savaşçı değil, kendisinin bir tanrı olduğuna inanan narin bir adamdı. Ve bu inanç sonunda hepsini tüketecek olan o bombanın fitilini ateşleyecekti. 2. Richard'a göre bir kral, devletin baş yöneticisi değildi. O, yeryüzünde Tanrı'nın yaşayan simgesiydi ve yaratıcısından başka kimseye hesap vermek zorunda değildi. Bu güzel bir teoriydi ama Plantagenet siyasetinin acımasız dünyasında bu düşünce aslında bir intihar notuydu. Saltanatı ateşle başladı. 1381'de Büyük Köylü isyanı İngiltere'yi sardı. 14 yaşındaki çocuk kral şaşırtıcı bir cesaret gösterdi. İsyancıların karşısına bizzat çıktı. Onlara adalet sözü vererek hükümetini dehşete düşüren krizi tek başına çözdü. Ancak bu erken başarı ona yanlış bir ders verdi. Kendi ilahi karizmasına ve sadece iradesiyle herkese hükmedebileceğine inandı. Büyüdükçe sarayı soyluların o savaşçı gerçekliğinden kopuk, gösterişli bir hayal dünyasına dönüştü. Fransa'da savaşmış o güçlü amcaları ve baronlar, kralın yozlaşmış gözdelerini deneyimli danışmanlara tercih ettiğini gördüler. Bu, tiranlığa doğru giden tehlikeli bir yoldu. İşte krallığı yıkan hamle buydu. Bu, aristokrat dünyanın temelini oluşturan mülkiyet ve miras hakkına doğrudan bir saldırıydı. İngiltere'deki her toprak sahibi dehşete düştü. Kral bunu en güçlü düküne yapabiliyorsa herkese yapabilirdi. Richard İrlanda'da seferdeyken Henry Bolingbroke İngiltere'ye çıktı. Sadece mirasını geri almak için geldiğini iddia etti. Ama Richard'ın tiranlığından bıkan herkes onun sancağı altında toplandı. Richard geri döndüğünde krallığı olmayan bir kraldı artık. Yakalandı ve İngiltere tarihini değiştirecek bir siyasi tiyatroyla parlamentoda resmen tahttan indirildi. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi kendi tebaası tarafından taçsız bırakılmıştı. Monarşinin büyüsü bozulmuştu. Richard hapse atıldı ve muhtemelen orada sessizce öldürüldü. Henry Bolingbroke ise 4. Henry olarak tahta çıktı. O ilk Lancaster kralıydı. Ama tacı sonsuza dek lekelenmişti. Tahtı ele geçirmenin o asli günahı ile. Tahtı Tanrı'nın lütfuyla değil, kılıç zoruyla almıştı. Ve bu tehlikeli bir emsal yarattı. Bir Plantagenet diğerini devirebiliyorsa neden başkaları da yapamasın? Saltanatı isyanlarla geçti. Oğlu Büyük 5. Henry, Fransa'daki savaşı yeniden başlatıp Agincourt'ta imkansız bir zafer kazanarak bu çatlağı ustaca örttü. Lancaster hanedanı bir an için güvende gibiydi. Ancak zafer kırılgan bir kalkandır. 5. Henry genç yaşta öldü ve tahtı 9 aylık bebeği 6. Henry'e bıraktı. Taht kavgası denen o eski yara yeniden açılmak üzereydi. Ve bu sefer tahta hak iddia eden neredeyse her Plantagenet ölene kadar o kanama durmayacaktı. 5. Henry'nin o kanla kazanılmış şanlı tacını oğlu 6. Henry devraldı. Ve o babasının tam tersiydi. Babası bir savaşçıydı. Henry ise bir bilgin. Babası kararlıydı. Henry ise felç edici derecede kararsız. Nazik, dindar, harika bir keşiş olabilecek bir adamdı. Ama Plantagenet kralı olmaya felaket derecede uygunsuzdu. Hayatının en büyük başarısı,
Herkesin birbirini boğazlamaya hazırlandığı bir krallıkta Eton ve King's College gibi ilim yuvalarını kurmak oldu. Daha da kötüsü, muhtemelen dedesinden miras aldığı bir akıl hastalığı vardı. Uzun süreli uyuşukluk dönemlerine giriyor, dünyaya tamamen tepkisiz kalıyordu. Tahtta oturan kutsal bir ruhtu ama hükümetin kalbinde bir boşluktu. Ve Plantagenet siyasetinde bir boşluk asla uzun süre boş kalmaz. Fırtınayı davet eder. Fırtına, kuzeni York Dükü Richard şeklinde geldi. York, kralın tam zıttıydı. Zengindi, yetenekli bir yöneticiydi, iyi bir komutandı. Ve en tehlikelisi, veraset yasalarına göre Henry'den daha güçlü bir taht hakkına sahipti. Krallık ikiye bölündü. Bir yanda zayıf kralı ve kendi çıkarlarını korumak isteyen kırmızı gül ile sembolize edilen Lancaster'lılar. Diğer yanda hükümeti bu beceriksizlikten kurtarmak isteyen reformcular, yani beyaz gül ile Yorklular. Bardağı taşıran son damla, Fransa'daki son İngiliz topraklarının kaybedilmesi oldu. Yüzyıl savaşları bitmiş, İngiltere yenilmişti. Tam o sırada Kral Henry akıl sağlığını yitirdi. Yaşayan bir cesede dönüştü. Parlamento, York Dükü'nü krallığın koruyucusu ilan etmek zorunda kaldı. York ülkeyi iyi yönetti. Ama kral bir yıl sonra mucizevi bir şekilde iyileşince Kraliçe Margaret hemen York'u görevden aldı. York ve müttefikleri, özellikle de kral yapıcı olarak bilinecek Warwick kontu için bu son noktaydı. Artık tartışmayı çözmenin tek bir yolu kalmıştı: savaş. 1455'te St. Albans sokaklarında ilk kan döküldü. Güller Savaşı başlamıştı. Bu artık bir siyasi anlaşmazlık değil, bir kan davasıydı. Sonraki 30 yıl boyunca Plantagenet aslanları vahşi bir hırs ve intikam çılgınlığı içinde birbirlerini parçalayacaklardı. Savaş kanlı bir gelgitti. Başta York Dükü öldürüldü. Kraliçe Margaret onun kesik başına kağıttan bir taç takarak alay etti. Ama babasının küllerinden oğlu 4. Edward doğdu. Dev gibi, yakışıklı ve parlak bir komutan. 1461'de Towton Muharebesi'nde o korkunç kar fırtınasının altında Lancaster ordusunu ezdi. Bu İngiliz topraklarında yapılmış en kanlı savaştı. 4. Edward kral oldu. Lancaster'lar sürgüne kaçtı. York kazanmış görünüyordu. Ancak Edward'ın ölümcül bir zaafı vardı: kadınlar. Sıradan bir dul olan Elizabeth Woodville ile yaptığı gizli evlilik en büyük müttefiki Warwick'i küstürdü. Warwick taraf değiştirdi. Edward kaçmak zorunda kaldı ve zavallı 6. Henry kısa bir süreliğine tekrar tahta çıkarıldı. Ama Edward geri döndü. Warwick'i yendi, öldürdü ve sonunda 6. Henry'yi ele geçirdi. Bu sefer ikinci bir şans olmayacaktı. Edward'ın zaferle Londra'ya girdiği gece 6. Henry, Londra Kulesi'nde sessizce öldürüldü. Onun soyu artık tükenmişti. 4. Edward 12 yıl daha hüküm sürdü. O savaştan çok ziyafet sofralarını ve kadınları seven bir kraldı. Tükenmiş krallığa o çok ihtiyaç duyulan barışı getirdi. Ancak 1483'te henüz 40 yaşındayken muhtemelen o meşhur ve aşırı yaşam tarzının neden olduğu bir felç sonucu aniden öldü. Geride tahtını devralacak 2 küçük çocuk bıraktı. 12 yaşındaki 5. Edward ve küçük kardeşi Richard ve onları koruması için bir de kardeş bıraktı. Plantagenet hanedanının son temsilcisi Gloucester Dükü Richard. Bundan sonra yaşananlar İngiliz tarihinin en zehirli ve en tartışmalı gizemlerinden biridir. Abisinin emrinde sadık bir komutan olarak kendini kanıtlamış olan Richard, Lord Koruyucu unvanıyla kontrolü ele aldı. Ancak sonra beklenmedik bir hamle yaptı. 4. Edward'ın oğullarını gayrimeşru ilan etti. İddiasına göre abisi Elizabeth Woodville ile evlenmeden önce başka bir kadınla nişanlıydı. 2 genç prens güvenlikleri gerekçesiyle Londra Kulesi'ne götürüldüler. Bir süre kule bahçelerinde oynarken görüldüler. Sonra sonsuza dek sırra kadem bastılar. Taht artık boştu ve Gloucester'lı Richard, 3. Richard olarak kral oldu. Peki kendi yeğenlerini o mu öldürdü?
Yüzyıllar boyunca Tudor propagandası onu kambur, canavar ruhlu bir kötü adam olarak resmetti. Modern tarihçiler ise onun bir karalama kampanyasının kurbanı olduğunu savunuyor. Gerçeği asla kesin olarak bilemeyeceğiz ama bildiğimiz tek bir şey var. O çocuklar bir daha asla görülmedi. Richard'ın saltanatı kısa ve mahkumdu. Tahtı ele geçirme biçimi, niyeti ne olursa olsun York Partisi'ni paramparça eden acımasız bir eylemdi. Plantagenet hanedanı artık tam anlamıyla kendi çocuklarını yiyordu. Kanalın ötesinde ise Lancaster hanedanıyla zayıf bir kan bağı olan son ve beklenmedik bir rakip bekliyordu. Adı Henry Tudor'du. Ağustos 1485'te Henry, Galler kıyılarına çıktı ve son perde Bosworth meydanında oynandı. Kendi soylularının ihanetine uğrayan 3. Richard, savaş alanının karşısında Henry Tudor'ın sancağını gördü. Plantagenet atalarına yakışır bir sonla umutsuz ama cesur bir saldırıya geçti. Rakibini bizzat öldürmeye çalıştı. Atından düşürüldü, etrafı sarıldı ve son nefesine kadar savaşarak kılıç darbeleriyle öldürüldü. Söylendiğine göre son sözleri şu oldu: İhanet, ihanet, ihanet. Başından düşen taç oradaki bir alıç çalısının dibinden alındı ve Henry Tudor'ın başına kondu. 331 yıl boyunca İngiltere'yi yöneten o aslan soyu, Plantagenet hanedanı yok olmuştu. Her şey sona ermişti. 3 asır boyunca Avrupa'da yankılanan o büyük kükreme, Leicestershire'daki çamurlu bir tarlada son nefesini vermişti. İkinci Henry'yi, aslan yürekli Richard'ı, 1. ve 3. Edward'ı yetiştiren o devasa hanedan sonunda kendini tüketmişti. 300 yıllık bu zafer ve yıkım yolculuğunda hanedan destanımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.